İşiniz bittikten sonra motoru böyle bir köşeye koydunuz. Belli bir zaman sonra gelip baktınız ki altında bir sürü yağ akıtmış. Yani hem de fazladan bir yağ akıtmış. Akıttığı yerde buradan görüyorsunuz. Genellikle Hyundai markalı motorlarda, Çin malı markalı motorlarda bu sıkça görülen bir şeydir arkadaşlar. Şimdi tamirine geçiyoruz bunun. Motorumuzu tezgahımıza aldık. Birazdan sökeceğim. Sökmeden önce bir açıklama yapayım arkadaşlar. Genellikle böyle yağ kaçırmalar Hyundai markalı motorlu testereler ve Çin malı motorlu testerelerde pekala görmek mümkündür. O yüzden bu video faydalı olacaktır. Şimdi hazırsanız motorumuzu sökelim arkadaşlar. Motorumuzun üstünde sadece şuradaki üst kapağımızı söküyoruz. Bu tırnaklarla tutulu üst kapağımızı söküyoruz. Burada zaten bir hava filtremiz var, onu çıkarıyoruz. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Şimdi burada asıl iş burada. Hani ilk defa bir videomda buraları gösteriyorum size. Kama ve zinciri zaten sökmeyi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yine göstereyim. Burada 2 tane somun var. Şöyle bir buji anahtarınız bile varsa kama ve zinciri sökebilirsiniz. Çünkü bu taraf bujiyi sökerken bu taraf kama ve zincirin vidalarını söker. Bir tarafı 13'tür, bir tarafı 19'dur. Böyle 13 tarafından, 13 somun tarafından buraları söküyorum. 2 tane somunumuz var. Vidaları kaybetmemek için şöyle kapağını atın. Kapağımızı çıkardık. Bakın zaten yağlar gözüküyor burada. Şöyle geriye doğru kamayı aldık. Kamayı çıkardık. Zinciri de çıkardık. Ve kenarıya koyduk. Gördüğünüz gibi bakın. Burada aşağıya doğru. Yani bütün yağlar buradan aşağıya süzülüyor ve koyduğunuz yere öyle damlıyor arkadaşlar. Normalde yağ çıkış buradan. Yağ çıkış buradan. Bak burada da bir şey var. Bu da dikkatimi çekti. Burada da böyle bir şey var. Bu pislik nereden geldi bilmiyorum. Zaten yeni yağ vermeye başlamış ama verememiş. Bunları kenara aldıktan sonra şimdi şu balatayı sökmemiz lazım. Bu işin en zor kısmı budur arkadaşlar. Bu balatayı sökmek zordur. Neden zordur? Birincisi ters vidadır. Ve bunu döndürdüğümüz zaman içinde grank ve pistonla beraber dönmeye başlıyor. Yani içeriden ya pistonu kilitlememiz gerekiyor ya da buradan sağlam bir darbe vurmamız gerekiyor ki bu açılsın. İlk başta sağlam darbe vurmayı deneyeceğim. Şimdi o şekilde açılmadı arkadaşlar. Böyle bir bezim var. Bezi, buji yerimiz var ya. Normalde burada kör tapalar var. Kör tapanız varsa tabii ki kör tapayı takın. Ama kör tapanız yoksa böyle bir bezi içeriye sürükleyin. Böyle yaptığınız zaman şu kolu çekince gelmeyecek. Yani kilitlenecek motor. Tabii gene zor açılacak. Böyle bir tornavida olur. Böyle bir keski gibi bir şey olur. Tabii kör olsun yani ucu keskin olmasın. Böyle bir şeyle vurun abi buradan. Ama ters vida gibi vuracaksınız. Yani vida açar gibi değil, vida sıkar gibi vuracaksınız. Şöyle bir anahtarım varmış benim. Bu spirallerin hani spirallerin taşını değiştirmek için var ya, o tam buna göre. Böyle gördüğünüz üzere açılıyor. Bu balatanın şu gövdesi değişecek. Ben de çıkma balata var, onu koyacağım buna. Böyle söktük. Bu balatayı da değiştireceğim arkadaşlar. Buraları göstereyim size. Buna rimli deriz. Bu rimli, zincir buna geçer arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zincir buna bu şekilde geçer. Yani şu şekilde oturur buna ve motor döndükçe de tabii bunu döndüren bu balata tası. Bu da buraya geçer. Yani o onu döndürür, o onu döndürür. Bu da bu şekilde geçer arkadaşlar. Burada bir tane de
bilyemiz var. Bilye de şuraya geçer. Böyle balata, grank ve balatayı güzel çevirmek için. Bu malzemeleri söktükten sonra burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane dönen bir parça var. Bu yağ dişlisidir arkadaşlar. Herhangi bir vidayı sökmeden bunu da çıkarabiliyoruz. Tabi vidalar sökülecek ama ilk başta bunu şöyle tornavida yardımıyla yukarıya kaldırıp söküyoruz. Bazısı zor çıkar, bazısı kolay çıkar. Şöyle bir dişli. Bu parça birazdan söküp size gösterecek olduğum yağ pompasını çeviren bir parça arkadaşlar. O yüzden de kenarıya koyuyoruz bunu da. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir tabla var. Bu tablanın 1, 2, 3 tane vidası var. Bunlar 2,5 veya 3 alyan diye geçer. Bunlar sanırım 2,5 alyan. Şöyle bir tornavida yardımıyla da sökebilirsiniz. Alyanınız varsa alyanınızla sökün veya bir adet küçük ayar tornavidası da olabilir. Gördüğünüz gibi sökülüyor. Şöyle bir alyan. Bunu böyle alttan tornavida yardımıyla ya da elinizle de çekip çıkarabilirsiniz. Bunu çıkardık. Bununla işimiz yok şu anda ve bütün olayın döndüğü kısım burası. Yani yağ pompası. Yağ pompası arkadaşlar burası. Şimdi arkadaşlar size ben anlatayım. Bakın görüyor musunuz? Sökmeden önce göstereceğim. Söktükten sonra da göstereceğim. Şu siyah olan bölgeler hep yağ arkadaşlar. Bunlar hep yağ. Yani bu yağı buraya veriyor. Ama bir de aşağıya veriyor. Yani kaybetmiş artık kendini. O yüzden şimdi sökelim. Şimdi burada yine aynı şekilde 2 adet vidamız var. Biri burada, diğeri burada. Yine aynı 2,5 numara veya 3 numara da olabilir. Ama ben tornavidayla sökebiliyorum. Çünkü üstten biraz tıklattım. Burayı söktükten sonra arkadaşlar bakın çok dikkat edin. Şurada altta bir tane hortum var. Hortum öylece gelebilir. Şöyle çekin. Üstteki hortumu da karga bunuyla tutun. Çıkarın. Ve pompamız bu arkadaşlar. Yağı kamaya bu götürüyor. Hemen şuraları biraz temizleyelim arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Buralar hep yağ. Bu yağları böyle güzelce temizleyelim. Yalnız ben bunu takmadan önce şu keçede dikkatimi çekti. Hava mı alıyor acaba ya? Zaten biraz dengesiz çalışıyordu motor. Görüyor musunuz? Bak. Bu keçeyi böyle içeriye doğru ittirdim arkadaşlar. Umarım sorun çıkarmayacaktır. Şimdi benim de bir tane başka bir pompa var. Göstereyim onu size. Pompamız bu şekilde arkadaşlar. Yani bunu takacağız. Bu eski pompamızdı. Yeni ile eski arasındaki farkı görüyoruz. Ya bu da yeni değil çıkma ama en azından biraz daha sağlam gözüküyor. Şu görmüş olduğunuz hortum yağ pompasına bağlı ana hortum arkadaşlar. Bu hortum sayesinde yağ geliyor. Şimdi bu biraz çıkmış, gevşemiş gibi yerine oturttuk bu şekilde. Buraya hortumu böyle geçirdikten sonra bir 502 yapıştırıcımız var arkadaşlar. Bundan elinizde bulunsun. Herhangi bir şey tamir ediyorsanız zaten böyle bir yapıştırıcı her zaman lazım olacak size. Buraya hortumun böyle kenarına bu yapıştırıcıdan sıkalım arkadaşlar. İçine sıkmayın sakın. Bende bir de böyle bir soğutucu var. Bilirsiniz bunu da. Şimdi oraya sıkıyorum. Kolay bir şekilde yapışsın. Aynı şekilde şurada vida yerleri var. O vida yerlerine de benim sıktığım yerlere sıkın arkadaşlar. Şu yapıştırıcıyı yani herhangi bir kaçırma falan olmasın. Gerçi kaçırmamış bu motor ama hani bazı motorlarda kaçırıyor. Ben o yüzden gösteriyorum bunu. Şu anda bu böyle biraz kurusun. Şimdi elimizde pompamız var. Yeni pompamızı takıyoruz. İlk başta şuradaki hortumumuz var. Yani direkt kamaya giden hortum. Başa bunu takıyoruz. Bu şekilde alta böyle L şeklinde olacak zaten. Alta da diğer hortuma gelecek zaten. Kesimi ya bu parçanın kendi formu yapısı buraya uygundur.
Böyle taktığınız zaman zaten vida yerlerine de uyuyor arkadaşlar. Vida yerlerine söktüğümüz vidalarıyken geri takıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde tablamızı takıyoruz. Tablamızın vidalarını takıyoruz. Şimdi buraya dişliğimizi taktık. Bileğimizi taktık. Bu bileziği yani rimliği buraya geçirmeyi unutmayın. Okey. Evet saygıdeğer arkadaşlarım. Şu anda motorumuz tamam. Dediğim gibi burada bakın evet ıslaklık var ama nereden var? Takip ederseniz. Bakın buradan. Neden? Çünkü burada kama olmadığı için boşa aktı. Yani buradan akan önemli değil. Buradan akabilir ama başta da gösterdiğim gibi şuradan akarsa sorun. Şu anda buradan da akmadı. Bekliyor yani 5 dakikadır bekliyor. Şimdi kapaklarını falan takacağım. Evet her taraf tamam. Bujimizi de takalım.